açtım sesini. Yalnızlık, kalp kırık, yağmur sonrası şimdi. Korkmazdım hiçbir şeyden, aşk geldi. Gurur bir öldürdü, bir diriltti. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme bir gün bile. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Son 2 3. Benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım, başımı yasladım, çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak, yollar uzayıp gider. Bir rüzgar esse uçup gider. Yalan dolan ne varsa yara veren, şehirden senle gelen benim ellerim var. Gözlerim, dudaklarım, benden içeride ben var.
Son 2 3 benim gökyüzüm var. Tamam hocam. Herkese selamlar, sevgiler. Umarım sesim geliyordur. Bir kontrol edelim. Başlangıçlarda bazen olur. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bir pazar günü daha sizlerle birlikteyim. Ben Emre Yücelen. Kanalımızda haftalık ses analizlerinin 391. haftasında sizlerle birlikteyim. Umarım iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bugün şöyle bakalım. 4-1-2026 yeni yılın 2026'nın ilk yayınıyla sizlerle birlikteyim. Ne şanslıyım ki 4 tane değerli arkadaşım da bizlerle birlikte. Önce kimden başlayayım? Bir misafirlerle başlayalım. Ayşenurcuğum hoş geldin Ankara'dan. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Nasıl, Ankara'da karlar yağıyor mu? Karlar düşer şarkıları söyleniyor mu? Yılbaşında yağmıştı ancak sonrasında Bitti eridi, mi? çok fazla kalmadı. Yapma ya. Yılbaşı gecesi kar yağan şehirler herhalde İstanbul'da yağdı değil mi bir de? Başka yağan var mı? Tokat'ta var mıydı Tokat'ta da Gizem? yağmıştı. Ha, Tokat'ta havalar nasıl Gizem, onu söyle. Asıl heyecan veren o. 18 derece kutularla yarışıyoruz. Eksi 18 mi? Gün, Evet. şu an Dün eksi 18'ini gördük. eksi 18'i gördünüz maşallah. Kar falan var tabii, cayır cayır. Ortalık buz gibidir tahmin Tabii ediyorum. 3 gün kar yağdı işte, ondan sonra dona çekti. Şu an her yer buz şu an. Üf 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 üf, harika. Peki ne yapıyorsunuz? Yani eksi 18 derecede biz en son eksi 32'de Sivas Şarkışla'da bayağı köfte yiyorduk. İlginç bir hikayemiz vardı bizim Valla Özgünler'le. hocam kat giyinip oturuyorsunuz. Başka bir şey yapamıyorsunuz çünkü evden dışarıda çıkılmıyor. Allah'ım ya Rabbim, çok acayip ya. Arabayı evin kapısının önüne getiremedim. Dışarıda bıraktım. O kadar felaket ha. Vay 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 vay. Aynen öyle. Peki en sonda Denizli'ye gelelim sevgili Özgün. Denizli'den dakika skor alalım. Denizli'de havalar nasıl? İzmir gibi herhalde, kapalı orada. Burası çok kapalı. Yıl başında hafif kar yağışlı geçti ama benim merkeze yağmadı. Daha çok işte Pamukkale ya da işte Baba'da, biraz yukarılarda Göveçlik taraflarına yağdı hafif. Aha. Ama benim bulunduğum bölgeye kar yağmadı. Şehrin Kar var çok yok. ortasında olduğum içindir herhalde. Onun Olabilir. dışında tabii yaklaşık görüşmeyeli 1 yıl oldu. En son 2025'te. Oo ya Bir Özgün. yıl Orta soğuk geçti. ilkokula geri döndüm şu anda ruh olarak. Teşekkür ediyorum bunun için sana. Bu 1 yılı çok soğuk geçirdik hocam. Evet, soğuk Evet. bir sene geçti. Evet, bugün neler oldu Özgün? Şöyle bir arkadaşlara bir selam vereyim. Dur bir saniye senden rica edeyim. Şöyle muhabbetten önce bir herkese bir selamlayayım. Bir yandan da yayını paylaşıyorum şu anda. Hem X'te hem vay be, yılların Twitter'ına da X dedik ya, neyse. Şurada burada her yerde paylaşıyorum şu an yayını. Sizler de paylaşırsanız sevinirim. Haberi olan olmayan sonra niye gelmedik demesin. Evet. Chat'teki arkadaşlar herkese selamlar. Burada Adam Abrapo burada. Muhammed Sıddık Binşavi istiyorlar. Berke Yiğit selamlar. Sweetie Lili selam. After Kerim Tatamiç selamlar. Ne güzel nick isimler. Nedim Tayfun inanamıyorum.
Danananananam. Bu arada nefis bir albüm çıktı. Almak, dinlemek isteyenler Apple Music, Spotify'dan bakabilirler. Bir vapur penceresinden İstanbul, tamamen enstrümantal. Seveceğinizi düşünüyorum. Haftaya da video klibini buraya gireyim. Bakalım kimler burada başka. Buradayız her zaman gibi. Tomris burada. Teşekkür ederim. Luisa merhaba. Evet, şimdi K-popçular burada falan filan. Süper chat istekleri de akıyor. Çok güzel. Masal Vera. Çok teşekkür ederim. Ben Favorito burada. Ben Masal Vera. İyiyim. Teşekkürler. Şimdi bu hafta neler oldu Özgün? Kısa. Haydi bakalım. Yangınla başlayalım ortalığa. Ya çok kısa geçeyim. Zaten Tabii. yılbaşı tüm dünyada eğlenceli kutlandı. İşte Amerika'da da Snoop Dogg sahnedeydi. Super Bowl'un yılbaşı akışı pop tarafı oldu. Burada da bir Ayşenur da çok... Ne oldu? Daniela'nın sözleşmesi feshedildi ve eski CEO'ları Daniela ve Daniela'nın ailesi hakkında 43 milyar won yani 32 milyon dolarlık bir tazminat davası açıldı. Bu da tabii New Jeans fanları, Bunnies'leri ayağa kaldırdı. Aynı zamanda da Hype grubu içinde Elite ve Cat's grupları da var. Şimdi Elite fanları da şunu eleştiriyor. New Jeans'i dağıttınız. Zaten onlar yani 5 kişi artık 5 kişiden ikisi yok. 3 kişi zorla devam ediyor diyor Bunnies'ler. Şimdi diyor ki siz Elite grubunu New Jeans'in tarzına çekmeye çalışıyorsunuz. Allah Allah. Bunlar Elite grubu New Jeans'in yedek lastiği gibi mi çalışacak? Ya bu kızların da kendi ait bir tarzı vardı. Bu tarza devam etsin diyorlar. Şimdi Cat's Eye tarafında da yine aynı gruba ait 2 yıllık bir onları geri çekme planı var. Yani 2 yıl ara verecek deniyor Cat's Eye. Cat's Eye. Bu süreçte Neden Cat's Eye ara veriyor? yani o konuda hiçbir bilgi yok. Çünkü resmi açıklama yok. Allah Allah. Ama böyle bir söylenti var ve diyorlar ki solo kariyerleri nasıl olacak? Belki burada Ayşenur da Gizem de bir şeyler biliyordur da. Ya benim takip ettiğim kadarıyla biraz Hype ve Adore çevresinde tüm K-pop camiası dağılmış durumda. Herkes yani geleceğini tartışıyor. Tam BTS'in dönüş arifesindeyiz. BTS 20 Mart'ta yeni albümleriyle geliyor. Zaten K-pop tam böyle fokuslanmışken herkes, tüm ışıklar, spotlar oraya çevrilmişken bu tarz problemler tabii çok dikkat çekti ve bu hafta çok konuşuldu bu olaylar. Güzel. Peki Ayşenur, senin bu konularda eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yani stratejik olarak önümüzdeki aylarda zaten BTS'in comeback haberinden dolayı birçok K-pop grubu çıkışının tarihlerini falan değiştirebilirler doğal olarak. O kadar Çünkü yani. BTS'in comeback yapması büyük bir bomba durum. Çünkü asker dönüşlerinden sonra ilk defa bir albüm yayınlayacaklar grup olarak. Bu da hayranlarının hepsinin büyük merakla bekledikleri bir süreç. BTS'in o zaman geri dönüşünü izleyeceğiz yakın zamanda. Blackpink o zaman biraz geri çekilir. Evet. Çünkü onlar herhalde sıralı çıkıyordur. Üst üste çıkmıyorlardır. Şimdi bir süre herhalde bir 6-7 ay 8 yani uzun bir süre BTS konuşacağız demektir bu. Gözüken oraya doğru gidiyor. Hadi evet, bakalım. biraz hayırlısı öyle olsun. görünüyor. O zaman dünyada gene K-pop konuşuldu, öyle mi Özgün? K-pop Allah K-pop'lu. Ya bu hafta K-pop ve Amerika'da da şey konuşuldu mesela işte. Yapay zekanın artık, yani Amerika'da onu tartışıyor. Ses hataları, vokal hataları ve işte nefes alışverişlerine odaklanmış. Özellikle Suno AI. Şimdi diyorlar ki biz gerçeği nasıl bileceğiz? Yani şu ana kadar Suno'da yapılan ya da benzer platformlarda yapılan müziklerde bir robotik ses olduğu belliydi. Yani hatasız, tek düze giden, insanların kolay kulaktan fark edebildiği, evet bu yapay zeka söylüyor diyebileceğimiz tarzdaydı. Şimdi birebir insan sesine yaklaştı. Şimdi ben de şöyle ekleyeyim, şöyle bakıyorum hani bu yapay zeka ile ilgili mevzuların yavaş yavaş bence hem devam edeceği hem de kapanacağı bir döneme doğru gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz zaten aslında konuştuk bu konuları değil mi? Ne kadar çok konuştuk yani müzikler yapıldı, edildi, herkes videolar çekti ve bence şu an doyuma ulaştı. Yani bundan sonra daha iyisi de çıksa aslında pek bir şey değişmeyecek bir moda geldik bence. Çünkü bir noktadan sonra yani insanoğlunun bir ilgi merkezi var, ilgi odağı var. O odak bozulduğu anda Özgün yavaş yavaş bence gitmeye başlıyor hani. Başka bir şey aramaya başlıyorsun. Çünkü tamam bu konuştuk gibi.
Amerika'da tartışılan konu da şu hocam. Şimdi TikTok'lar özellikle Suno'da bir şarkı üretiyorlar Hı ve hı. bunu eline mikrofon alıp gerçekten söylüyormuş gibi Evet. video çekiyorlar ve siz bunu gerçek kabul edip onları destekliyorsunuz. Doğru. İşte tamam. Halbuki ses şimdi nefes alışverişi, vokal hataları, detoneler falan filan o kadar düzenli, yani doğru promptlarda o kadar düzenli hale geliyor ki gerçekliği yitiriyorsunuz. Bu Kesinlikle. sabah ben hatta Cem Yılmaz atmıştım size. benzer Evet bir evet şekilde. evet. Kesinlikle. Gerçeklik algısı bitiyor. Şimdi o zaten evet işte dedim ya, bu tamam konuşulacak, edilecek ve bir noktadan sonra şey bitiyor. Yani bence ilgisini yitiren bir mevzuya dönmeye başlıyor. Çünkü gene aslında şöyle düşünün. Yani müzik yapacak insan her şekilde müzik yapmaya devam ediyor. İşini yapan herkes işine devam ediyor. Yani kimseyi işten çeviren bir noktası olmadığı ortaya çıkmaya başladı. Yani hayatımıza katkıda bulunuyor diyelim. Ben şimdi yavaş yavaş chat'e doğru döneyim çünkü çok fazla istek var. Bence geçen haftanın en önemli olaylarından biri aslında yılbaşı kutlamalarıydı Özgün. Bu kutlamalarda da Evet. tabii ki herhalde Türkiye'nin büyük çoğunluğu ya İbrahim Tatlıses'i izlediler eğlence programı arayışında ya da O Ses Yılbaşı'nı izlediler. Şimdi ben şöyle açıyorum, O Ses Yılbaşı'nda da bizim geçen haftalarda analizini yaptığımız Ava Yaman, değil mi? Ortalığı yıktı herhalde. Genel olarak da herkes aynı şeyi düşünüyor. Ava Yaman müthiş bir gece gerçekten geçirdi herkes. Çünkü zaten çok iyi bir sesi olduğunu ilk analizden de görmüştük. Fakat bir aşama sonrasında daha neler yapabileceğini de aslında çok bilmiyorduk. Fakat analizde izlediyseniz zaten çok yetenekli olduğunu ve belli aşamaları geçmiş bir şarkıcı olabileceğini söylemiştik. Sadece yaşının çok genç olduğunu söylemiştim. Ava Yaman'ın O Ses Türkiye performansı var. Şimdi her yerde telifli bu. O nedenle bayağı kısık ve durdurarak inceleyeceğim. Sonra efendim çok durduruyorsun sen de şey falan diye düşünmeyin. Başka bir çaremiz olsaydı onu da yapardık. Rolling in the Deep ve Hadise ile beraber söylüyorlar. Hani yetmiyor tek Hadise ile düet. Ee, Buyur Özgüncüm. Şey de var hocam, O Benim Dünyamı da söylüyor. Onu da aldım. Solo İkisi olarak. de var. Önce bir bununla Şarkı. başlayacağım şimdi. Öbürüne de geçeceğim. Şimdi tabii Hadise'nin sahasındayız. Hadise'nin sağ ve seyircisi önündeyiz. Neden? Rolling in the Deep zaten Hadise'nin yıllardır Adele sevgisi herkes tarafından çok iyi biliniyor. Biz de çok iyi biliyoruz. İlk Adele'le kıyasladığımız videoyu izlediniz mi? Şuraya bir yere linkini koyayım, izleyin. Adele vs Hadise. Efsane videodur. Ta o da oradan geliyor. Bu arada Hadise niye gerilmiş burada? C karar. Herhalde orijinal Do mu bunda? Do galiba orijinali. Bir yarım ton aşağıda söylüyorlar. Bir bakmak istiyorum hemen 2 saniye. Rolling in the deep. In the deep. Hemen bir kontrol edelim. Bir yarım çekmiş olabilirler. Bakalım. Do. Karar Do burada. Yarım aşağıdalar. Olur canım o kadarcık. Güzel. Zaten dedim ya o Hadise'nin sağ ve seyircisi önündeyiz. Tamamen onun sesine çok uygun her şey. Süper bir giriş. Devam. Şimdi Ava Yaman'a geliyor. Yanıyor be baba. Abi. Dehşet bir fark mı? Yok mu ya? Neden bu fark oluşuyor? Yani bir kere daha sağlıklı ve kuvvetli bir sesle karşılaşıyorsunuz. Bir yaş farkı. Abi çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli. Yaş farkı, yani daha o genç ses kasları, daha kuvvet, neşe, enerji o kadar yüksek ki yani şimdi belli bir yaş üstünde, 40 yaş üstündeki ses performansıyla 20 yaşındaki ses performansı arasında bu nedenle büyük fark oluşuyor. Kaçınılmaz. Hayat, doğa bu. Ne yapabilirsiniz yani? Oturmuş ve olgun bir renk. Ateş eden renk. Ve net söyleyeyim, Ava Yaman yarım ton pes çekmişler ama sanki yarım ton yukarıdan çok daha rahat söylermiş. Problemsiz yani. Aşırı heyecanlı.
sonuna kadar sabırlı götürüyor. Öğrendiği şeyler bunlar. Nefesi sonuna kadar tutma, kelimenin sonuna kadar söyleme. Güzel bir eğitim döneminden geçmiş. Çok ilginç. Ya çok kurallı müzik öğrenmiş. Veya öyle bir zihni var. Bazen bazı şeylerde genetik abi, yapacak bir şey yok. Artık nefessiz kaldı hadise sonunda belli. Bakın. Aynı sese çıkıyorlar. Birbirlerine destek. Olur öyle. İkisi de tam ses söylüyor bu arada, biliyorsunuz. Parçanın orijinali Rolling in the Deep kafa rengine geçerekti. Onlar ikisi de Deep. Arada bir çift ses geldi gitti bu arada. Keşke burada biri çift sesi yaptı. Güzel. Bence çok iyi performanslar. Her ikisi de öyle. İkisi de bu arada Hadise zaten bu şarkılarda böyle artık tekniğini mükemmel kullanır hale geliyor. Tam açık ağız falan, bakın. Yani izlerseniz net görürsünüz zaten. Şurada çok belli, bakın. O bayağı iyi. Müthiş. Böyle kelime kelime söylüyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim yalnız. Bu parça sanki Hadise istemiş de Ava Yaman da eşlik etmiş. Hani bir düet parça seçelim, beraber söyleyelim. Ben iyi biliyorum, sen sadece belli yerini söylersin hissi yaratılmış gibi bir his var benim içimde. Bu sadece benim fikrim. Çünkü bayağı Hadise sırtlıyor parçayı. Ava Yaman eşlik ediyor ona. Burada Ava Yaman tek başına savaşıyor. Ve abi söylediği parça O Benim Dünyam. Hani gerçekten efsane Ajda Pekkan, değil mi? Tabii Ajda Pekkan'ın Türkçeleştirdiği diyelim. Orijinali bu değil. Hero. Neydi parçanın özgür ismi ya? Survivor mıydı? Neydi bu parçanın adı? Hero. Hero muydu? Zaten ikinci yarısında orijinalini okuyor. Ha, dur bakalım. Şarkının ismini hatırlamadım. Orijinal ismini. Neydi o şey? Peki. I Need a Hero muydu? Yok. Zaten Bonnie Tyler bizim önümüzde onda yaşayan. Evet. Müthiş bir sesi var ya. Abi bu kız çok büyük yıldız ya. Net söyleyebilirim yani. Çok büyük yıldız, çok. Bu kadar böyle çıkacaksın abi o gürültülü seyircinin önünde. Ortamda ışıklar patlıyor suratına. Ve yani bir de şöyle bir şey düşünün. Şimdi sol koluna bakın. Hemen sol koldan anlarsınız filmi. İzleyin. Abi çok güzel bir kız bu arada. Bakın. Yani bu kadar sahneye cuk, mükemmel oturur böyle star. Fakat tabii şarkıcı değil. Ne demek istiyorum? Hani dansı falan böyle şarkıcıyım diye çıkmıyor. Şarkıyı çok iyi söylüyor ve çok hoş. Ama şarkıcıyım değil daha. İzleyin. Özellikle sol koluna bakın lütfen. Ya bağımsız görüyorsunuz değil mi? Yani hiçbir refleks vermiyor. Çok şarkı söylemeye çok odaklı ve stresli. Buna rağmen o kadar iyi söylüyor ki abi, bu ne ya? Ne saçma bir şey bu yani. Özgün tertemiz söylüyor ya, bak. Ya evet. Yani doğal çıkışlar onlar. Geçen hafta da o ilk analizde de bahsettiğim şeyler. Herhangi bir çok çalışmayla yapılmış bir şey değil. Doğal. Dağılıyor mesela zaman zaman. Ama wow! Hiç hareket etmiyor. Tamamen sabit söylüyor. Çok ilginç hikayeler var. Bu arada desteğiniz için çok teşekkür ederim. O saat kadronun çok hoş hocam. Hangisi o güzel tasarım yazmış? Çok teşekkür ederim. Tam anlamadım ama. Saat kadranı nedir? Ben mi görmedim? Kolunuzdaki saat galiba hocam. Ha, şaka mı ya? Bu.
Nasıl abi? Oh yeah man. Bakarım ne olduğuna. Böyle bir şey yok. İlk defa böyle bir şey kolumuzdaki devinimmiş adı. Apple'da. Bakarsın sen de. Çok alemsiniz abi. Şöyle bir şey görmedim. Baksanıza abi mikrofon tutuşuna bakın. Tam düşüyormuş ya. Tam bak. Ay! Oo. Abi bu şimdi telif olduğu için Özgün full izletmiyorum. Ama tam baştan sona izlemelik performans yani. Müthiş müthiş. Şu sese çıkarışına bakın şimdi. Bu pozisyon tamamen doğru. Şunu yaptığı zaman çok fazla açtığı için ki doğru aslında yanlış da değil ama hafif dağılıyor da. Ha, ilginç olan başka bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi mesela bir sesinizle ve doğru tekniğinizle insanları nasıl etkilersiniz? İzleyin. Karşı taraf ne yapıyor? Gupse tamamen ağzını açacak bakın. Sanki bu ses çıkarır gibi davranıyor değil mi? Davranış o kadar kolay etkileşimle başkasına geçen bir şey ki. Ya teknik de öyle geçer. Ve acayip. Kızın en güzel tarafı ne biliyor musun Özgür? İnanılmaz doğal ya. Ya sıfır yapmacık. Sıfır abi sıfır. Hiç ya, gerçekten gülüyor yani. Bir Söyle. de tabii oyuncu tabii onun da etkisi büyük. Ama burada oyunculuktan çok doğal bir şey kullandığını düşünüyorum ben. Oyunculuktan gelen özelliği sahnede duruyor sadece. Bakın dikkat edin. Hareket bile etmiyor. Farkında mısınız? Bakın. Hiç hareket etmiyor. Dümdüz. Yani tam Cinderella. Hiç hareket etmiyor. İngilizceye geçti. Şu hareket mevzusunu biraz konuşayım. Ya biliyorum siz parçayı dinlemek istiyorsunuz da internete girin bakın. Yani ne yapayım hani onu ben şey yapmıyorum. Abi şu hareket mevzusu çok önemlidir. Şimdi mesela bakın. Sahneye çıktınız. Sesiniz güzel ve sahnede durmak istiyorsunuz ama nasıl duracağınızı bilmiyorsunuz. Mikrofonu bir böyle tutuyorsunuz, bir böyle tutuyorsunuz, bir elinizi kaldırıyorsunuz. Böyle leylek gibi duruyor, oturmuyor. Şöyle yapıyorsunuz, olmuyor. Hiç unutmam, Allah rahmet eylesin, Erol Uras okuldaki hocamız şöyle derdi. Oğlum derdi, durmasını bilmiyorsan, yani ne yapacağını bilmiyorsan sabit dur derdi. Evet, sabit dur derdi. Yani şöyle geç, dimdik, dümdüz bir postür göster. Böyle sopa yutmuş gibi de değil. Rahat ve düz bir duruş yap. Ava Yaman tam bunu yapıyor. Dedim ya hani böyle dans katmalar falan filanla hiç bulaşmadığı için diyor ki insanların karşısında net durayım. Net durmak da önemli. Ve çok basit bir duruş ama çok etkili bir duruş. Tam Cinderella duruşu. Tiz seslere çıkarken çift diyafram net. Hafif dağılmalar oluyor. Tizlerinde bir kontrolsüzlük hep var. Çünkü bazen evde çalıştığınız ve sürekli yaptığınız yorumlar sahnede aynen çıkmıyor abi. O gerilim ve şey altında, baskı altında nefes çok dağınık olduğu için içeride yaptığınızı dışarıda anlık olarak yapamayabiliyorsunuz. Bazen böyle zor parçalardaki zor yorumları şarkıcılar ilk şarkıya değil 4. 5. şarkıya saklarken önce stresi düşsün. Stres vücutta düştükçe bu tür şeyleri yapmak kolaylaşır. Yalnız bu tiz sesler gençliğin çok etkisiyle çıkıyor, haberiniz olsun. Çünkü tekniği çok doğru değil. Biraz bastırarak çıkarıyor. Öf. Bu sefer de sağ kolu boşa düştü. Tamamen hareketsiz. Yani hani şu falan yok. Bir hareket gösterme yok. Sağ kolda bir hikayeyi tamamlama yok. İlk defa başka bir kare. Hep kafasında güzel numara yapmak var. Tabii ki herkes bayılıyor çünkü müthiş bir performans. Ya hakikaten baştan sona olağanüstü ya. Ya bu kadar müthiş bir yıldız uzun süredir çıkmamıştı Türkiye'de. Bu kadar iyi böyle hem şarkısı güzel hem kendi güzel sahneye yakışması, mimiklerinin doğallığı, hani
böyle kıymetli, değerli bir şarkıcı ve çok genç yaşta, hiç çıkmamıştı. İnanılmaz bir şey. Bundan böyle 2024'te galiba ne demiştim Özgün? Yılın şarkısına Güneş demiştim ben. 2025'in sonu ve 2026 itibariyle de yılın ses adayı, yılın bence böyle bir hani sanat adaylarından biri, özellikle sahne sanatlarında Ava Yaman net abi. Bir numara. Müthiş. Müthiş. Yani muhtemelen gelecekte inşallah, nazar değmesin diyelim, çok çok iyi seviyeye gelebilir. Diğer analizi izleyin, orada da bir sürü şey anlatmıştım. Parçayı baştan sona durdurmadan izlemek için böyle çıldırırdım şu anda. Ki yılbaşında izledim. Ama burada da izlemek istiyordum ama telif el vermiyor. Zaten YouTube'dan her yerden silinmiş bunlar. Ondan bol bol durarak izledik. Tabii O Ses Türkiye'de bununla bitmedi Özgün. Hocam babası da müzisyenmiş. Tabii yani diyorum ya, doğal bir geçiş var. Doğal bir DNA geçişi var ama daha henüz tamamlanmamış. Yaş çok genç, normal. Mahsun Karaca. Sıra bende Özgün. Sıra bende. Mahsun Karaca'ya diz. Hadi bakalım. Mahsun hoş geldin. Yapabilirim diye o kadar gerginim ki. Hazır mısınız? Mahsun Karaca'nın konuşması bile burundan. Yani aman yapabilirim diye o kadar gerginim ki. Hazır. O kadar gerginim ki yani tam böyle burnun arkasında, aslında İngiliz stili. Provalar zaten teknik ekibe sorarsanız 2 gün boyunca en erken ben geldim. Yani en sonda ben çıktım. Aşırı heyecanlı bu O arada. kadar böyle. Çok iyi. Sahne yürüyüşü olağanüstü. Demek şarkı çok agresif bir şarkı. Bizik 3. Of. Ben ilk defa izliyorum. O gece izlemedim abi bu arada. Bisikletçiler var. Çok iyi kafa. Ne zaman? Başka yok ötesi. Ha, Fatefat. Hayda, nereden nereye geldik bu arada? Bu başka bir şeyin parçası mı ya? Fatefat'ın parçası mı abi? Tabii Fatih Uçum. Şey değil miydi abi rapçi? Adanalı. İsmi neydi ya? İsmi gelmedi aklıma şimdi, çok ayıp oldu. Ulan o kadar sene izledik be. Neyse şimdi gelmedi. Hatırlayan chatte olursa lütfen yazsın. Fatefat abi işte. Fatefat mıydı ya? Ben mi? Olur mu canım Fatefat diye? Dur bir kafam gitti. Geçen hafta gibi olmayayım diye susuyorum şu anda. Fatefat abi, doğru mu hatırlıyorum? Fatefat abi, tamam. Bizi parçayı bunu söylüyor. Bu parçayı söylüyor. Adanalı rapçi değil miydi Fatefat? Aynen onu söylüyor. Tamam, şimdi çözdük. Orijinale de bakın. Nasıl bir şey olduğuna. Fatefat, doğru ismini doğru hatırladım ama hani parçanın orijinalinden bayağı farklı galiba. Evet, stüdyoda kaydetmiş alt kısımları, pesleri. O galiba Tiz'den söylüyor o zaman. Nereden gibi. Ya bu daha çok o stüdyo kaydı önde ama vokallerde. O bayağı söylemiyor falan, baksanıza. Mikrofonda yok kimse. Yani tamam işte, bir show işte. Geçiyorum. Aynı çünkü. Mahsun Karaca daha iyisini de yapabilir. Kesinlikle. İkinci bölümü aslında burada da bitiyormuş. Hadi bir geyik olarak ben de aldım esprisini. Çok selamlar kendisine. Peki sevgili arkadaşlar, eğlenceler. Peki. Ahmet Özcan 52-23, ben çıkıyorum gene aynı şey, ayıp ya. Oğlum izliyoruz daha ne yapayım, bırakıp senin işine mi bakacağım hemen koştura. Yani hele ben izlerken bir de istiyorsun ya, o daha nasıl görebilirim ki? Bir yandan izliyorum. Yani benden birkaç tane daha lazım. O nedenle de şöyle yapıyorum Özgün.
bir Fuzozo artık buldum. Evet, ondan sonra artık Fuzozo'da analiz yapacak Özgün. Ve böylece huzur bulacağız. Buyurun sizi Pelü diyecek artık sizler için. Evet, devam ediyorum. Şimdi bugün neler var? Şöyle bir tane. Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Müzik Yarışması solo birincimiz Hüsnü Karakuş'un performansı Özgün. Hiç bilmiyorum. Türkiye geneli Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Müzik Yarışması solo dalında öğrencimiz Hüsnü Karakuş birinci olmuş ve performans da birinci olmuş. Bakalım. Tekrar alkışlarınızı öğretiyoruz. Gelir arkadaşlar, bunları bir izleyeyim, tekrar sizden alacağım. Hayret bir şey ya. Yayın dondu diyen var. Dondu mu yayın çocuklar? Bende hiçbir sorun yok çünkü. Bence donmamıştır da. Dondu hocam, şu an bende donuk durumda. Birkaç internet yavaş olan yerlerde donuyor. Allah Allah. Ya bende akıyor ama çoğu kişide aynı donma olayı var. Büyük ihtimalle internet hızından kaynaklı. Şimdi bakıyorum mesela. Yani şu an bütün şeylerde, ayarlarda mükemmel gösteriyor ama. YouTube'a da bakayım. Hani bir Bir sıkıntı. 10 saniye geri alabilirsiniz arkadaşlar. Ben YouTube'dan izliyorum şu anda hocam. YouTube'da devam ediyor şu anda. Yok yok, hiçbir sorun yok, evet. Bir Ben, kesilme, donma yok. yani çünkü bende bir FPS atlaması vesaire olsa hemen gözükür. Hayır, hiçbir sorun yok. Devam. Biraz geri alın, oradan gelin. Hicazkar. Okuyucumuzun adı Hüsnü Karakuş. Haydi bakalım Hüsnü. Ulus İlk Meclis. Nedir? Hicazkar giriş. La. Yüce Çok özür dilerim. Şimdi şurada başladı ya. Şimdi burada bu Yüce Sultan dedikten sonra nefes alıp devam ettiğin zaman Yüce Sultan'ın diye bir şey ortaya çıkıyor. Yani ya burada nefesi hiç kesmeyeceksin. Devam etmen gerekiyor. Çünkü kelime devam ediyor. Bitmedi ki. Burada bitecek işte. Evet. Buralarda çok kapalı kalmış ağzın. Biraz fazla kapalı ve sadece burunda kalarak aşağı inmiş. Ses çıkmış ama çok hacim düşmüş bakın. Gibi kalmış. Biraz açması gerekiyor ama çok da kolay değil. Sonunda çok pes kalmış. Herhalde meyanı falan çok dik parçanın. Gene aynısı oldu. Ey derde der. Man. Gene nefesli. Bölünmemesi gerekiyor bunlar. Burada nefes alacak.
genel olarak güzel. Gerçekten okuyuş temiz. Sesin rengi çok güzel. Çok da genç bir okuyucu. Ben çok başarılı buldum. Bunlar küçük küçük böyle nazarlıklar söylediğim şeyler. Sol ele dikkat edin. Hiç hareket etmiyor. Hiç. Yani parçanın içinde bir hareket duygusu yok. Bunun birazcık bir şey olması lazım. Yoksa çünkü şu şekilde kalmış oluyor. Ya belki biraz bazen salabilir, tekrar alabilir. Yani parçanın içinde onun da bir dansı olması lazım. Kolların böyle bir dansı olmazsa çok durağan bir şeye dönüşmeye başlar her şey. Bölüm uzun bir parça. İkinci bölüm var, aynı sözler. Tamam, anladım. Gene nefesle ilgili vardı. Nefes alma yeriyle alakalı şey var. Yani okuyucunun ses nefes problemiyle ilgili değil bu. Çok temiz. Temiz entonasyon gerçekten. Kolay da değil. Heh. Çok iyi nefes bu. Müthiş nefesti. Öbürü alışkanlık olmuş demek ki orada nefes alarak girmek. Hakikaten nefis bir entonasyon baştan sona kadar. Tebrik ediyorum Üstü Karakuş. Gerçekten çok güzel. Tekniği de gayet güzel. Peki. Gene sizlerden toplayayım, devam edeyim. Enfiyen bakın. Şimdi burada bir M-Mix göndermişler. Spinning Out Stage Practice. Yani Stage Practice. Dansını mı izleyeyim? Bu ne kızı? Dans bunlar. Dansını mı gönderdiniz bana? Exit Solji's Best Performance Vocal Improvement 2024. Bir gönderim var burada. Kısa parçalar olmaz ki ama ya. Şurada C4'e çıktı, burada A6'ya çıktılarla, boş verin onları, bu tarz videoları. Devam ediyorum. Mehmet Bilir 2-5 arasını istemişler. Hafız Mehmet Bilir daha önce yapmıştım ama isteğinizi kırmıyorum. İnanılmaz pes bir yer. Fa diyeze kadar iniyor. Arkadan da karar değiştiriyorlar. Nihavent. Gerçekten mükemmel bir okuyuş ya. Pesle do diyeze inerek ve geniş aralıklı bir okuyucu Mehmet Bilir. Müthiş güzel. Pes kontrolü o kadar tadında,
yerinde ve sakin sakin, hiç basmadan, ittirmeden, heyecanlanmadan kontrol ederek. Tabi biraz yaşın etkisiyle alt sesler iyice koyulaşmaya başlıyor ve tabii ki toklaşıyor. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. Hakikaten müthiş bir pasaj. Müthiş bir pasaj. Birincisi, okuyucunun etkileyiciliğinde en büyük şansı. Bazı insanın hayatında alerjenler çok geride oluyor. Eğer alerjensiz bir bünyeye sahipseniz çok berrak bir sesiniz oluyor. Berrak bir ses rengi. Bence Mehmet Bilir Hoca'nın öncelikle sesi çok berrak geliyor kulağa ve yaşı da burada çok genç değil gördüğünüz gibi. Buna rağmen pırıl pırıl korumuş. Sesine iyi bakmış. Ayrıca şanslı olduğu tarafta var. Üçüncüsü, okurken dikkat ederseniz şu şekilde bir pozisyona geliyor. Hiç eğilmeden, bükülmeden, geriye yatmadan. Sopa yutmuş gibi de değil. Fakat rahat bir pozisyona getiriyor vücudunu. Yani bedeni nefes pozisyonu gereği çok iyi bir hale getirerek bu okuyuşu yapıyor. Ve çok uzun bir nefes. Çok derin bir nefes alarak başlayıp uzun bir pasajı tertemiz, makamı hiç bozmadan, bütün numaraları tertemiz yaparak, yani mükemmel bir okuyuş gerçekten. Baştan sona mükemmel bir okuyuş. Böylece ne oluyor? Altta inebildiği en geniş alana inip yukarıda da çıkabileceği en yukarı değil. Yukarıda en berrak ve temiz ve etkileyici çıkabileceği alanı kullanıyor. İşte biz bu alanların hepsine register diyoruz. Register nedir? Bir insanın gerçek ses aralığı değil, kullandığında en etkili ve doğru kullandığı aralıktır diyoruz. İşte bu. Müthiş bir örnek. 5'e kadar izleyeceğim. 5'i istemişlerdi. 3'ten 5 arası. Yani her okuyuşta o dikliğe tekrar ulaşıyor. İzleyin. Rahat bir duruş. Hiç bozmuyor rahat duruşu, dikkat edin. Gergin değil. Hiçbir okuyuşunda vücut gergin değil. التي تطلع على الأفئدة Tabii bu tecrübe oluyor işte. Okuyucu tecrübesi. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. İnanılmaz. Do diyez. Önce bir yaven, sonra da Kürdi ile do diyez. Gerçekten müthiş. Ders gibi. İnanılmaz güzel bir performans. Hakikaten. Ve öyle bir yerde bitirdi ki hakikaten efsane ya. İnanılmaz yani. Do diyez. Renk de burada ve hiç falsosuz, temiz, çok kontrollü. Hakikaten hani usta bir şarkıcı performansı gibi. Ses kullanımı. Çok usta bir şarkıcı kullanımı gibi. Hatta bunu kullanan böyle şarkılarda bu tarz kullanan da yok. Tebrik ediyorum. Hakikaten mükemmel. Baştan başa mükemmel. Uğur Karakuş, Ümit Yaşar, Yaradan Var 2025. O kadar çok Uğur Karakuş, Ümit Yaşar yaptım ki. Vallahi billahi kendileri bile sıkılmıştır artık. Peki devam ediyorum. Neler var şimdi? Gönderin bakalım. Buradayım. Topluyorum gene. Hocam selam. Kurban grubun vokali Deniz Yılmaz'ın sesinizi yapar mısınız? Ortada bile yoklar şu anda. Hocam merhaba. Hak'tan beddua.
Hocam Sagopa yılların içi yeni çıkardığı şarkısı var. Fena flex yapıyor. Flow da çok iyi. Ne zaman çıkıyor? Hocam kaç skeç sayın şu konser kaydı. Eray Diamonds'ın cover'ına bakar mısınız? Ahof'un baş vokallerinden düeti. Ahof ne? Yeni grup. Ahof'un baş vokalleri. Bakalım dinleyelim. Ahof da mı Kore grubu? Tam böyle Kore grubu bir ismi var. Biliyor musunuz Ahof'u? Ahof. Tabii ki Kore grubu. O kadar yeni çıkmış grubu nereden buluyorsunuz ya? Özgün. Nasıl oluyor bu? Yeni çıkmış. Sanki Türkiye'de yayında vallahi. Yemin ediyorum ya. Ya işte takip. Ya Ahmet Özcan bir şey diyeyim mi? Bak artık Ümit Yaşar analizi yaptığım zaman Ümit Yaşar sıkılıyor. Vallahi diyor ki yeter diyor, hep aynı şeyi anlatıyorsun diyor bana. Evet yani. Kendi sıkılıyor adamcağız yani. Hocam merhaba, Hakan Bekdoğa. Bakalım ne var. Miley Cyrus I Heart performansı dehşet. Hocam İngiliz rock grubu Sleep Token. Sleep Token. Geçen haftalarda da bunu gönderdiniz siz. Bir ara geldi böyle bir şey. Gizem son dönemlerde kimleri dinliyorsun? Sleep Token. Hocam ben genelde eskilere bağlı bir grup olduğum için daha çok God Seven'dır, EXO'dur, böyle eski Aa. şarkıları dinlemeyi seviyorum ama ara böyle çok Aa. popüler olanları da dinliyorum. Vallahi ben Özellikle keşfet kısımları. keşfet Dinliyoruz. kısımları. Tamam, böyle merak ettiğiniz şeyler varsa siz de gönderin. Bir saniye. Hocam Big 5 vokal kayıt süreçlerine bakar mısınız? 15 kişiye düştüler. Bir link vokal kaydı veriyor. 37.05, 48.35, 57.15 süreleri. Nihayet biri link atmayı başardı Özgün. İnşallah burada da kimlerin kim olduğu bellidir. Geçen haftaki yaşadığımız acıları bir daha yaşamayız inşallah. Şunu da bir alayım. Şurayı boş bırak. Şimdi ne diyor şimdi? 37.05. Ben bunlara bakacağım biraz sonra. Şuradan alalım. 37.05. Burası. 48, hemen bakayım şuna da sonra şeylere. Beril Turanlar. Beraber olmadığım hiçbir görevde samimi olduğum insanlar ama çok fazla oturup beraber vakit geçirdiğim insanlar değil. O yüzden aslında heyecanlıyım onlarla çalışmak için. Çok insanlar. Tamam, O şimdi yüzden de hani kendisi. bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. He's all in my head, playing with my feelings some kind of way. Had enough saying what's show and dance. I seen the scene, I know the end. Çok güzel. Mis. Perfecto. Zaten kız en iyi okuyuculardan biriydi biz. Analizlerde bahsetmiştik. Süper. Son cümleyi de söylesin mi? Onu ayrı bir alalım. Onu ayrı da ayrı al. Now bow down, you are my touch. Hı? Aynen. Çok temiz bir geçiş. Bu daha Ama güzel. çok kısa şeyler bunlar ya. Daha böyle bitişi veriyor. Aynen, bu çok güzel. Ya bence İngilizce söyleyecek olmak diğer gruplara karşı bize bir avantaj. 48.35. Anlamayız. Evet. Da çok eğlenceli geçiyor. Ama stüdyo günleri ekstra heyecanlı ve eğlenceli geçtiği için daha da seviyorum stüdyo günlerini. Bu kız kim şimdi? Hadi bakalım, hiçbir şey yazmadı gene. Sanıyor ki herkes ona hayran. Aynada kendine hodri meydan. Da kısmını temiz yapsak da. Geldi ama. Güzel. Ya bu çok, hiçbir şey anlamıyorum ben bunlardan ya. Kısa şeyler zaten. Bir düzgün baştan sonra bir şey okusunlar da öyle bakalım ha. Kızmayın bana da. Hakikaten anlamıyorum yani. Minik parçalar, bu bir şey ifade etmez yani. Neler var bakalım. Hocam canlı bu. Sadness göndermiş. Ayşenur sen neler dinliyorsun? Buralarda mısın Ayşenur? Gitti mi Ayşenur? Oğlum atmayın Buradayım şunu ya. hocam. Ayşenur sen neler dinliyorsun son dönemde? K-pop olarak mı, genel olarak mı Yo, soruyorsunuz? genel olarak soruyorum. Genel olarak. Evet, Ayşenur Ankara trafiğine düştü. İşte o kısa Hocam. kayıtlardan. Ayşenur ben seni duyuyorum, sen beni duymuyorsun. Muhtemelen. Evet. Evet, şimdi geldi sesiniz hocam. Tamam canım. Ne dinliyorsun? Yani ben son zamanlarda hocam Farsça müzik dinliyorum. Allah Allah. Gerçekten mi? Farsça seviyorum. Kimleri dinliyorsun? Evet. Daha Kayıt. çok Hamim adında ve Kasra Zahidi adında bir oranın popüler kültür şarkıcıları var. Onları dinliyorum.
Harikulade. Süper. Bu arada isteklerden Kur'an-ı Kerim G. Hocam alıp yapmadınız ya. Atmıştım linki ama Abdülsamet'in kanalından atmışsınız. Hepsi telifli. Hiçbir şey izleme şansım yok. Maalesef. Bütün kayıtlarını teliflediler Abdülsamet'in. Nerede o eski güzel günler? Evet. Başka neler var bakalım. Harezmli Özbek sanatçısı Kamilyon Otaniyozov'un sesini özellikle Segoh adlı müziği inceler misiniz demiş. Allah Allah, ilginç, hiç duymadım. Adlan. Yeni tur alıyorum arkadaşlar. Gönderin bak, alacağım. Sonra hocam beni istiyorsunuz almıyorsunuz. Yapmayın. Bu link açılacak mı? Bir saniye. Oha, linke şey verdi, saçmalığa bak. Evet. Evet, okumak bile imkansız. Bayağı Rusça yazıyor burada değil mi? Harezm Segohi Kamilyon Otaniyozov tarafından gerçekleştirildi. Ya gevre git yanları eylersen üs tıvara Bayağı aşık geleneği gibi ya. Üf. bir dert yarim ey. Tar eşliğinde. Çok güzel müzik ya. Her dem kömüle o ki yüzüm tire bul bakayım. Ay can canlim ey. Şimdi re majör gibi değil mi? Sonra izleyin siz de açıklıkları. Bir dert yarim ey. Ne kadar sade ve etkileyici bir müzik ya. La 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 la. 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 Aslında bayağı böyle bir derin bir dramatizm de içeriyor. Çünkü sadeliğe bakın. Ve tekrar daha sonra segah gibi tınlayıp Meşadeyi kazı bize müskatti. majör. Sonra dönecek şimdi. Majör gibi gene geliyor. Seyyah karar gene. Don Natürel bu arada ha, şaka maka. Nefis bir tenor okuyucu. Şaka maka.
Ve minöre dönüyor şimdi. İşte o baştaki karara doğru dönüyor. Aynı kararda minörleşiyor. Baksana bu sureti hali Yine Sega. Ne hissediyorsunuz? Ne kadar çok geçki var parçaların içinde. Yani böyle tam böyle minörleşiyor sonra. Sonra bizdeki minörleşme böyle, orada öyle bir şey yok. Kalıyor. Sanki böyle pentatonikleşir gibi minöre doğru dönüp diye bitiriyor. Ama tatlı. Şimdi okuyucu aslında dinlediğiniz şeyin içinde çok kolay her şeyi gösteriyor. Fakat benim çok sevdiğim tekniklerden birine sahip. Bu tekniğin önemli özelliği ne biliyor musunuz? Aslında baştan sona dinlediğiniz şey sanki böyle okuma pozisyonu, bütün okuma pozisyonu. Bakın şöyle bir izleyin. Mesela özellikle şuralarda çok bariz belli. Tam göstereceğim size. Şu. Bakalım ekrana tam yansıtabilir. Şuralarda tam gösteriyor. Bu. Öyle bir okuma rahatlığına sahip ki hiçbir süs yok. Hiçbir gırtlak sıkma yok. Zaman zaman belli şeyleri ifade ederken kelimeler üzerinde sıkma var ama sanki böyle doğal ses gibi. Bu da bambaşka bir okuma tekniği. Yani içinde şu yok. Böyle bir harf yok. Hiçbir şey katmıyorsunuz. Yukarı doğru çıkarken hafif nazala doğru alıp aşağı inerken de bunu kullanıyorsunuz. Bildiğiniz çocukluktan beri değişmeyen en kolay ve basit yol. Biz genelde okumalarımızı yaparken çok fazla şeyden etkileniyoruz. Ne demek bu, anlatayım size. Mesela Ava Yaman'ın bugün söylediği parça neydi abi? O benim dünyam. Bakın, o benim dünyam. O benim dünyam. Onunla nefes. Onun harfini çıkarabilmek için onunla nefes alan ve onunla yok olan. Öylesine güçlü. Sürekli bir çene sıkmam var değil mi? Çünkü diyorum. Lesine güzel. Bir de bu harfleri çıkarabilmek için parçanın orijinali. Sözler Türkçe'ye geçerken de onunla nefes alan ve onunla yok olan. Öylesine güçlü. Her harfi çıkarmamızda biz daralmayı seçiyoruz. Bu parçada peki bu var mı? İzleyin.
Hadi Şami. Genelde harfler hep çok kavissiz. Ağız içindeki boşluğu bozmamak üzerine kurulmuş gibi. Ya! Haldan! Çok doğal çıkmak üzerine kurgulu bir sistem. Şimdi buradan şuraya varabilir miyiz? Onu bilemiyorum. Şu an sadece uydurma bir teori üreteceğim. Acaba Özbekistan, Uygur bölgesi yani Türkistan bölgesinde üretilmiş şarkılar Türkçenin daha kavisli bir halinin bize gösteriyor. Yani geniş ve kavisli bir haliyle mi oluşuyor? Çünkü bunun devamında Azerbaycan bölgesine geçtiğinizde de belli şeyler çok aynı. Çok geniş değil mi hepsi yani? Yalgızam. Orada sadece birazcık operatik bir şeyin etkisi var. Ama ondan çıktığınız zaman harfler açık, ferah ve rahat. Biz böyle bir şarkı söylemeden Anadolu topraklarına geldiğinde etkilendiğimiz binlerce tür nedeniyle acaba o harflerin işte Farsçanın, başka İngilizcenin, Fransızcanın böyle etkisinde okuyuşumuzu daraltmak zorunda mı kaldık? Bence bu çok ciddi tartışılması gereken bir şey. Ve araştırılması gereken bir şey. Yani dilin fonetiği üzerinden. Burada aramızda aslında bir dil fonetikçi var. Gizem, ne diyorsun bununla ilgili? Yani hocam daha çok fazla bir bilgim yok tabii ki bu tarz şeyler hakkında ama yine de böyle insanın içine bir huzur veren bir o genişliği hissedebildiğiniz bir sesi var benim için. Hani Ben sadece yaptığınız o şunu merak teknik- ediyorum. Sen de çünkü Türkoloji okudun değil mi? Sen Türkoloji üzerine master yapıyorsun şu anda. Evet, Tamam. çok doğru. Şimdi ben mesela merak ediyorum. Köken Türkçe kelimelerde bu rahatlık ve ferahlık ve açıklıkla söyleme var mı hep? Tabii ki hocam çünkü Türkçe'de çok fazla kapalı sesler yoktur. Daha çok hani Azerbaycan Türkçesinde falan bazı ağızlarda gözüküyor tabii ki ama bizim Türkiye Türkçesi için konuşacak olursak biz biraz daha yumuşak kullanıyoruz dilimizi. Peki bu O yüzden bölge de bu parçalar çoğunlukla kelimeler yani Orta orijinal Asya'nın- Türkçe olan kelimeler. Orta Daha Asya'nın çok böyle biz Allah. sesler açık. Orta Asya'daki peki temel böyle orada kullanılan Türkçe daha mı açık acaba bize göre? Orta Asya'da kullanılan Türkçe'de hocam şöyle bir özellik var. Onlar Göktürkçe'ye daha yakın oldukları için daha sert. Bir de tabii ki Rusça'nın etkisi de olduğu için biraz daha böyle kapalı sesleri de kullanabiliyorlar. Yani onlarda da Rusça'nın etkisi var mı diyorsun şu dinlediğimiz şeyde? Var hocam. Bu dinlediğimiz kayıtta var mıdır sence? Çok zannetmiyorum hocam. Çünkü bu ses kayıtları o kadar sert sesle bastırmıyor. Mesela Z sesleri, patlayıcı, üst düzler dediğimiz sesleri çok fazla bastırmıyor. Tamam, o zaman senin anlattığın şey şu. Yani Rusça'nın etkisiyle oluşanlarda gene bir sertlik var diyorsun. Değişim var. Evet hocam. Özellikle de Z, P, Ç gibi patlayan seslerde, sessizlerde. Ya bu başlı başına bir araştırma konusu Özgün ya. Bununla ilgili tez yazan bence kimse yoktur da. Belki ama fonetikle ilgili inceleme yapan vardır belki. Çünkü bu çok ilginç bir şey Olabilir. yani. O dinlediğimiz parça böyle bir sandıktan çıkmış gibi gelmiyor mu size ya? Tarihin bir sandığından çıkıp gelmiş gibi ve hani karşılığını bulamıyoruz yani, değil mi? Ama okuyuş tekniği olarak çok rahat Özgün. Yani bu şekilde Evet. okumaya alışsam mesela herkes şarkı söyleyebilir. Herkes çok rahat şarkı söyler. Çünkü içinde bir gırtlak sıkma yok. Rahatsızlık yok. Baştan sona bütün harfler doğal çıkıyor. Yani çok doğal bir şan tekniği var içinde. Bu kadar doğal bir şan bu- tekniği nasıl bu kadar kırılabiliyor bölgesel geçişlerle, o ilginç. Şimdi benim de mesela şeyde yok hocam. Tam net bilgim yok da bildiğim kadarıyla dini müzik ve ağıtlar daha spontan, daha doğaçlama yapılırken, daha rahat yapılırken edebi olarak yapılan özel şarkılar, işte aşkı anlatan, doğayı anlatan şeyler biraz daha gösterişli, biraz daha farklı bir ses, farklı bir zorlamayla yapılıyor diye biliyorum müzikte. Hı hı. İlginç. Yani oradan oraya da değişebilir. Mesela bu bir dini müzik ise daha rahat okunuyor olabilir belki de. Hı hı. Ne dediğini anlamıyorum buradan ama sözlerine de bakmak lazım yani. Demek istediğim. Anlıyorum. Belki sözlerin de etkisi var diyorsun. Peki bu konuda böyle güzel bir şey olabilir ama bu iyi bir çıkış noktası bence. Çünkü bu teknik Türk dünyasında çok fazla kullanılan bir teknik benim gördüğüm. Fakat Özbekistan'daki bu kayıtta böyle altın değerinde çok güzel bir kayıtmış. Teşekkür ediyoruz gönderen kişiye. Peki devam ediyorum.
Eray'ın Diamonds cover'ını inceler misiniz? Eray Official kim? Sen misin Eray'cım? Niye link atmıyorsun da hala Eray Diamonds yazıyorsun? Kim olduğunu bile bilmiyorum. Bakalım. Sizin seveceğiniz gırtlaknameleri var. Kazancı bedeliyle bir kayıt. İsmail Baymaz. Alıyorum bir şeyler. Yapabildiğim kadar yapacağım. Yani yanlış bir link mi attın ya? Ben mi yanlış anladım? Gene bu kirli sesleri nasıl çıkarıyor hocam? İnşallah geçen haftaki kayıt değildir bunlar. Her hafta bana bir tane atılıyor çünkü son dönemde. Hayır bu yanlış link çıkıyor ya. Habire bu kızlar çıkıyor. Tamam bir saniye. Şu linki yanlış almışım. Haklısın. Şunu da almaya çalışayım. Ay biraz önce aldım. Breaking Benjamin Fit Nickel Coil. Nasıl çıkarıyor? Telifli oluyor bu kayıt baştan sonra. Bir de bu kayıtta bir şey yok çocuklar. Canlı olsa ne olur? Dans ediyorlar ya. Arada da öyle üstlerine söylüyorlar altyapının üstüne. Kaç gündür Doğuş'un bu performansını dinliyorum. Çok iyi. Bakarsanız sevinirim. Açamadım ya. Şarkılar bizi söyler. Boş verin. Telifli bunlar. Başka neler var? Açalım şöyle sizden. Evet. Bakalım. Dönmüşken BTS. Ben kendime hiç bakmadım. Çok iyi bir düet. Çok iyi sesleri var. Bayılacaksınız. Canlı söylüyorlar. Bakayım neymiş. Bugün bayağı sizlerin isteklerinin hepsine bakıyorum aslında. Olup olmayacağını da söylüyorum size. Çünkü bazı şeyler imkansız ya. Gene Kore Fırtınası. Wong Son Chanyol. Devam. Son sevdiğim, keşfettiğim Avengers Sevenfold. Geçen hafta da istemiştin sen. Immerse İsveçli metalcore grubu. Analizini yapar mısın? Adam hem çığlık atıyor hem keman çalıyor. Allah Allah. Real birisi. İlginç. İsveçli metalcore grubu. Bu arada Eluit'in solisti ile röportaj yaptım. Onu yayınlayacağım gelecek cumartesi. Haberiniz olsun. Hocam Ado First Takes analizi yapamam. Berkay. Değeri bilinmeyen muhteşem bir sanatçı. Rhodes analizi gelir mi? Begonville göndermiş. Hakikaten yani çok absürt parçalar ve hiçbirini bilmiyorum. Siz biliyor musunuz Özgün mesela? Rhodes'u ben ilk defa dinleyeceğim. Ha bu kayıtlara bayılıyorsunuz ya. Şu İnnah Das İne falan filan burası bayağı koca Raye'nin darmaduman olduğu kayıtlar yapıldığı yer. BBC Sound 2028'in dünya güçlü bir çıkış yapmıştır. Holly Humberstone. İlettim hocam Akustiko. Hocam Miley Cyrus, hocam Curtis. Hocam ben söylüyorum lütfen izleyin. Eray'cım lütfen link at. Nereden bulacağım şimdi? Kanalında var mı? Eray. Bu sensin. Diamond. Ya böyle bir sanat müziği tadın var ama. Eray. Değil mi? Diamond. Hoşuma gitti. Allah Allah. Baya böyle tatlı bir her an böyle arabeskin içinden geçecek gibi bir havam var ha. Shine bright like a diamond. Diamond. Değil mi? Güzel parça. Yoksa Eray sen de bu boy band yarışmasına mı katılmayı düşünüyorsun? Özgün sen düşünüyor musun böyle bir şey? Boyband yarışmasına katılmayı. Afiyet olsun bu arada. Yok ağzıma bir şey vardı hocam mikrofonu soktum da. Boyband yarışmasına katılmayı. Evet. Ya boyband. 2 tane Yani boy şu band olur. yarışması var galiba değil mi şimdi? Kilodan kaybediyorum. Estağfurullah. Sesten biraz kurtarabilirim İlter hocam sayesinde. Ama yapımcılarla anlaşabilir miyim emin değilim. Evet, oradaki vokal koçlarla. Hay Özgün ya. Ya benim içimden bir Pink You Hilal çıkabilir. İyi, teşekkür ediyoruz çok harika. Aa bir saniye bak Erdo Müzik diyor ki hocam boy band yarışması başvuruları açıldı. Vokal başvurusu videom değerlendirir misiniz? Hayda ortalık yangın yeri. Daha yeni açtık muhabbeti. Hemen bakıyorum Erdo çok merak ettim. Erdo bakalım neler yaptın.
Abi boyband yarışmasında yaş sınırı var mı bu arada? O yani biz de başvuralım. Var galiba diye biliyorum hocam. Biz de başvuralım abi. Ya ben belki boyband Vardır hocam çünkü Big Five'ın 2. sezonunda kızlar için başvuruda da yaş sınırlamasından bahsediliyordu. boyband yarışması. Hypers'ın var. Big Five'ın boy band'inde var. İkon da bilmiyorum. İkon yarışmasında var mı? Boyband Türkiye. Öyle bir Instagram hesabı varmış. Çok saçma ama var. Ama boyband değildir herhalde bu. Nedir abi? Big Five Türkiye İkon, Post. İkon House mu? Ha, yaş sınırı var mı? Sormuş. Bak herkes soruyor işte. Ortalık yıkılıyor. Gördün mü? Bakalım. Big 5 boyband yarışmacı. Çıplak sesli akapella dans yeteneğinizi gösterdiniz. Kendinizi tanıttınız. Kısa video. 1 Mart 2026'ya kadar herkes gönderecek. Peki. Ha, 2002-2007 yılları arasında Özgün. 18-24 yaş. Biz kaçırdık şansımızı. Idle House'a bakıyorum hocam. Idle House'da Tüh hocam siz çok yakışırdınız bir boy bende. ya Çok güzel oldu. Şans işte. Kokun artık yok buralarda. Duyabilmemin bir yolu var da. Korkuyorum çok getiriyorum. Bak bence var ya, boyband yarışması açılacaksa böyle şey olmaz mı? Arabesk söyleyen 5 çocuk. Müthiş. Yani oturacaklar böyle fena bir arabesk. 5 kişilik ama. Bence patlar. Yani madem boyband yapıyoruz. Aklımı derdim çok büyük anla. Kalbim erteklediği anda heyecan basıyorum umudumla. Gelemiyorum sana ne yapayım bana. Bir anlatın ama çaresi yok da. Yanıyor 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 içeride kanıyor kanıyor kanıyor. Sensiz. Yanıyor 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 içeride kanıyor 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 kalbim. Gitme kal. Bu şeyin parçası. Dolu Kadehi Ters Tutun gitme kal. Gitme kal. Yalnız tonu bayağı kaçırmışsın ha Erdo. Ya da beni de yanına al da kalmayayım bir başıma bu diyarda sensiz Si bemol oldu parça. olamam, Bir garip abi. Çok ton gitmiş ya. yapamam beni de al yanına. Si bemol oldu parça. Çok değiştirdin tonu. Peki. Seni izliyorduk. Tam o sırada gitti. Diamonds, Rihanna, Eray. Shine bright like a diamond. Hey, hey, hey. Fine light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Sen katılacaksın Eray. Eray katılacakmış. Vision makes us see. Yarım ton tiz söyleseydin nefis olacakmış. Pes gelmiş sana. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Kur'an-ı Kerim gel maalesef var. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy Ya of si bu mesela. Hani do olsa sunrise. yarım ton. Artı bir. Yeah, I saw the life inside your eyes tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I Güzel sesin var senin Eray. too I so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. Yani okuyun biraz ham okuyuşu ama. Başka neler okuyorsun Eray? Sadece bunu mu okuyorsun? Çalıyorsun da bayağı güzel. Senin mi coverların bunlar Eray? Sadece girişlerini atmışsın. Stuck with you.
hiç anlaşılmıyor. Bir en son yaptığın kayıt güzelmiş. I love you beautiful. Fena kayıt değil. Daha iyisi olabilir ama. Fena değil. +1 olsa daha iyi olacakmış gibi sanki. Fikrim bu. Peki. Ayva Cücüloğlu'nun real bir isim. Neler var bakalım. Şuna bakıyorum. Rhodes, close your eyes. Bakacağım. Ya. Rhodes. Akapella intihar aşk gelir mi? Ya geçen hafta da onu attınız. Ben hiçbir şey anlamadım. Ondan kapattım. Hatırlıyor musunuz? Akapella intihar aşk. Bu galiba baya. Hangi kaydı açacağız? İkisine de bakalım. Bunda bir cacık yok zaten. Bunun çok geyiği yapılmadı mı? Ben nerede bir edit görsem sürekli bu çocuklar var. Yani herkes böyle bir tribe giriyor falan değil mi izlerken? Çünkü neden? O pes sesler yüzünden. Yani klasik aslında yapılan düzenleme biraz böyle şey. Alttaki o kadans ses var ya düz gelen. Gibi gelen bir tane var. Bu alt sesler size sürekli böyle bir derinlik ve korku, karanlık hissi veriyor. Aslında böyle şey düşünürseniz biraz böyle yapı olarak bu bana daha çok şeyi hatırlatıyor. Bu cover'ın yapısı. Yani İntihar Aşkı Muakapella hali parçayı böyle çok arabesk bir moddan çıkarıp daha karanlık bir hale getirmiş. Hani kıyaslamak istemiyorum ama birazcık andırıyor bana. Bazı böyle kilise ilahilerinde kullanılan bir çok seslendirme var. Altta çok koyu 2 tane bas renk gider. O bas renk kök kadansları yapar ve üstüne sesler tiz seslerden bazıları. Burada çok fazla tiz ses de yok kullanılan. Ki zaten çok andırıyor o nedenle. Yani parçayı daha aslında böyle şey bir hale getirmiş. Uhrevi bir hale getirmiş. Parçanın yapısı böyle değil. Biliyorsunuz İntihar Aşkım. Orijinaline bakın. Parçanın orijinaline bir bakalım şimdi. Nasıl bir şeye dönüştüğünü. Nihavent gibi aslında. Okuyucu da hani evleme ihtimaline değil. Namesiz, olabildiğince sade, düz bir hatta çekiliyor parça. Yani ötesi mi var? Hiç vibrato yok. Anlattım. Bakın yani anlattım. Böylece süsleri tamamen kaldırdığın zaman aslında bir karanlık ortaya çıkıyor. Hayatın en güzel renkleri süslerinde saklı. Doğru değil mi? Ne kadar süslerseniz o kadar renkleniyor her şey. Yani ne
kadar böyle süslerseniz o kadar parlak hale geliyor. Ne kadar sadeleştirirseniz de o kadar daha ciddi ve sert hale geliyor. Müzik bunu sağlıyor size, bakın. Bence bayağı ciddi bir parça. Bayağı ciddi bir intihar aşkı. Aslında güzel bir çok seslendirme ama işte ifade başka bir hikayeye dönüşmeye başlıyor. Kötü değil. Şarkı çok güzel olduğu için her türlü dinletiyor. Peki. Ciddi bir intihar aşkı. Ne düşünüyorsun Özgün? Ne hissediyorsunuz yani? Siz ne hissediyorsunuz? Chat'tekilere de soruyorum. Hem Yani- bizim ekibe de soruyorum hepsine. Şundan emin değilim hocam, yani hikayesinden emin olamadığım için şu an. Yani bir kilise ortamında bir dini performans mı yapılıyor, yoksa Onurcan Özcan mı anılıyor, o konuda emin olamadım bir türlü. Çünkü o zaman da performansı ona göre değerlendirmek lazım. Bir yorumda şöyle Noel yazmış. gösterisi mi? Hocam belki sözlerini dini düşüncelerle dinlerseniz kilise ilahisi çağrışımı da yapıyor demiş bir arkadaşımız. Mesela hiç bambaşka bir şeye gidiyor. Evet, çok değerlendirmek lazım. Başka yani olayı bilsek. Evet. Ya bir Noel gösterisi ise eğer bu, evet, Noel için çok değişik bir olay olmuş. Enteresan. Mesela Seval Keskin diyor ki sade kalması ayrı bir güzel diyor. Bak işte dedim ya, burada bazen duygular değişiyor. Yani bazen renkli ve süslü yaptığın şeyler parçanın orijinindeki temizliği de yok edebiliyor. Bir sürü hikaye var. Mesela şey vardır yani, şu meşhur. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Neden çocuk şarkıları süssüzdür? Sadedir. Çünkü o sade ifadesi çok şey anlatır. La ra 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 ra. La ra 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 ra. Veya işte tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdunda, yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdunda. Bu tür sistem, yani bu yapılanma aslında çok şeyi doğurur bize. Mesela şey Özgün, şunu düşün. Bir tane parça var ya, dur küt diye de gelmez şimdi. Geçenlerde de izlemiştik. Böyle yarı içinde çok özür dilerim ya, parçanın ismi. Neydi? Masal Perest miydi? Maya Perest. Maya Perest, evet. Bakın Maya Perest'in şarkısı neydi abi? Yok bana bu cihanda bir yer, bana bu cihanda. Bu düzlük gerçekten ilahi bir his veriyor. Fakat ilahi hissi aslında çocuk şarkılarında da biz yakalıyoruz. Yani süssüzlük, sadelik çok derin bir duygu. Dikkat edin mesela Fazıl Say'ın Serenat Bağcan'la yaptığı albümler var. Aynı hissi taşır. Çok ilginç. Veya Fazıl Say'ın parçalarına bakın. Abi benim en sevdiğim mesela. Hiroşima. La 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 kapılar. Dur şimdi onu bir açayım. Mesela müthiş bir şey. Bazen ifadeyi bu hale getirdiğiniz zaman inanılmaz ya, tüyler diken diken. Yani nasıl bir böyle bir şey insanın tüylerini diken diken eder, değil mi? Oysa ki okuduğu şeyi çıkarın vokali. Saçlarım tutuştu önce. Tarararararara. Çok kolay bir melodi. Okuyuş çok kolay. Süs yok. Şov yapan bir şarkıcı yok. Ama korkunç bir ifade var. Yani nereye çevirmeye çalışıyorum? Süssüz kullandığınız şeyler aslında çok dramatik olabiliyor. Ne garip değil mi? Ya böyle üstüne süslüyorsun hani al dur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim, doldur be. Böyle zırlaya zırlaya, yani ağlaya ağlaya ifade, kendinizi parçaladığınız şeyler bazen karşı tarafta bu kadar
duygusal bir his yaratmayabiliyor. O da garip değil mi? Denge. Yani biz şarkı söylerken nerede kalabilirsin mesela? Çok sade kaldığın zaman da çok etkili olabiliyorsun. Bazen. Çok süslü olduğun zaman da çok etki alıyorsun. Nasıl diyeyim sana? Allah be, işte bu be falan, böyle bir coşku yaratıyorsun. Burada bir coşku yok. Kimse coşamıyor herhalde burada, değil mi? Ne acayip. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani. Böyle ciğerini söker. Bu ciğerini sökebiliyor. Ya Sura İskenderli de söküyor. Hangisi yani? Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını falan. Nasıl olacak? Buradaki ama bu ağlak ifade yani. Parçanın bestesinde de var. Söyleyin yaş yere sakladım falan. Bu zaten parça ağlıyor. Fakat biri ciddi bir şekilde bunu yaptığı zaman hani acaba etkisi olur mu? Mesela o gruptan şunu isteyelim o zaman. Neydi o grubun adı? O gruptan şunu rica edelim. Bize efsane Söyleyin parçasını da yapsınlar. Bakalım o donuk hal bizde nasıl bir etki yaratacak hiç bilmiyorum. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Etkili olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Hocam bir düşüncemi Lütfen. paylaşabilir miyim? Tabii ki. Şimdi şöyle, insanın her duygusunu yaşama ve anlatma şekli farklı olduğu için bence şarkılardaki o hüzün duygusunun yaşanış şekilleri ve anlatış şekilleri farklı olduğu için farklı bir şekilde işte ağlamaklı ifadenin bazen süslü anlatılması gerekebiliyor. Bazen durgun bir hüznün de daha yalın anlatılması gerekebiliyor gibi geliyor bana. Acaba şu var mı yani? Ben sadece şunu demeye çalışıyorum Ayşenur. Bu senin dediğinde haklısın. Fakat şöyle düşün. Acaba bizim çok iyi bildiğimiz bir süslü şarkı çok sade okunduğunda da bizde aynı etkiyi yaratır mı? Ben soruyu buradan alıyorum yani. Belki çünkü biz fazla süslüyoruz. Ya gereksiz ağlıyoruz, anladın mı? Gereksiz böyle parçalıyoruz kendimizi. Belki öyle bir ifadeye gerek yok yani. Çok sade haliyle bile çok etkileyici olabilir. Belki daha karanlık olabiliyor parçalar. Bilmiyorum. Yani sonuçta biz bu şeyi seviyoruz ya. Biz yemeklerimize nasıl abi? Sen sade çorba gördün mü hiç? Ben sade bir mercimek alayım. Çok nadir. Yani acı var mı abi? Tuz var mı abi? Biraz karabiber alayım değil mi? Yok içine yağ tereyağı atayım mı? Biz sos severiz yani. Süs severiz. Hep karıştırmayı severiz. Biz öyle tad alıyoruz. Sade bir şeyden. Mesela ben salataya, Özgün, çok ilginç. Evet. İstanbul'da yaşarken salataya hiç şey koymazdım. Nar ekşisiydi, tereyağıydı bilmem. Hiç içimden gelmezdi. Ege'ye buraya bir geldim. Abi burada yani öyle bir şey ki zeytinyağı buranın doğası ya. Acayip yani. O zeytinyağı, nar ekşisi olmadan şimdi burada onu yiyemiyorum. Yani ben bölge değiştirince bile aynı ülkede farklı bir lezzete doğru geçmeye başladım. Öğrenerek. Ya biz süsü öğrenerek büyüyoruz ve acaba temeldeki şeyden çok mu uzak kalıyoruz? Sadece Mekan bunu. hocam bir de ya. Buyur. Mekan etkisi de var. Mekan da oraya çağırıyor. Ondan işte bahsetmeye çalıştım. Evet, güzel. Mekanla müziğin ilişkisi çok acayip. Sizin yemekle ilişki gibi. Yani İstanbul'da farklı bünyenin istediği tatlarla, İzmir'de farklı tatlar almanızın sebebi de o. Mekan çok değiştiriyor insanı. Güzel. Bence o kilisedeki performansı Taksim Meydanı'nda yapsanız aynı etkiyi yaratmayacak. Yaratmayacak. Okuyanda da, okuyucuda da. Çok ilginç. O zaman şöyle bir şey oluyor. Mekan, bölge, yapı, şekil bizim dinlediğimiz şeyin melodisini de değiştiriyor. Tamamen farklı bir şeye dönüştürüyor. O nedenle dediğin gibi çok ilginç bir hikaye. Yani grubu alıp başka bir yere götürdüğünde başka bir şeye dönüşebilir veya hiçbir şeye dönüşmeyebilir mi çıkıyor. Çok karmaşık ve çok deneysel bir şey aslında. Denenebilir. Güzel bir deneme. Ve grupla tanışalım. Hepsini deneyelim. Ne dersiniz? Güzel fikir. Çok keyifli olabilir. Peki.
Neler var başka? Bulgar aşı atmıştım. Yine Balkan sesiyle geldim. Vaniguji. Ya bakalım. Bir de hocam unutmadan Ne oldu? bir tane şey vardı. Yanlış gelen bir link vardı şeyde. Nerede? Süper Chat'te. Onu ben chat'e attım. Vallahi mı? Abi çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet. Şunları alıyorum şimdi. Süper Chat'ten gelen bir istekler var. İnşallah yapalım. Chris Cornell ya. Billie Jean. Oy, yangına çevirirsiniz yayını. Darmaduman olur o yayın. Chat'e bakıyorum hemen. Alayım onu da. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin. O Murat Erden. Bir legend ya Murat Erden. Biliyorsunuz Murat Erden'i. Ta 2015'lere uzandık. Nanani nana, nanani nana. Something hides in every night. Bring this light from the deep. Bazı sesler kaçmış Murat, kabul et. Çok sert okumuşsun ve çok böyle kasmışsın kendini. Biraz daha rahat lütfen. When it comes a burning light to keep us from our sin. Hep burada dağılıyorsun. İlkinde de böyle buraya dağıldın. Notalar kaçıyor. As the full star tries best to make the white pearl shine. Lands Daniel boş yere atıldı, yazık oldu. Bilmiyorum ne demek o SKZ. are so funny if they have right. And though he's not alone, he beats never alone another. And leave his heart forever with her smile. İsmail Balyemez diyor ki benim babamın Bahattin Balyemez ismiymiş ve Kazancı Bedi ile kayıtları varmış. Ben yayınlayacağım bunları diyor. İlginç. 2.19'da gırtlak nameleri var diyor. Bir bakın. Sen bir şey değil mi? Bu kayıtlar baya şey ya. Hiç görüntüsüz falan kayıtlar. İlginç. Bayağı sesi kaymış Murat ya. Oy dur. New Jeans'ten Daniele'ye yazık olmuş Özgün. Ya o kalp kırıklığımız bizim. Ne oldu? Atıldı diye gruptan değil mi? Evet hocam, sözleşmesi feshedildi ya. Yazık oldu ya. Yayın başında biraz anlatmıştım. Aynen. Sen de birlikte. Ona bayağı kişi üzülmüş gerçekten. Şarkının çıkması Karma Akustik Ejrin Su Çoban'ın yeni şarkısı. Peki. As I am burning, Habibi, light is burning. Murat ya bayağı kontrolsüz olmuş. As I am yearning. Buraya kadar mı? Pek beğenmedim. Yok. Çok sallanmışsın. Çok sert okuyorsun bir kere parçayı. Rock metal ve efsanelerinden Ural Tosunoğlu göndermiş. Ural alıyorum. Tabii ki Motorhead. Çok severiz. Bahattin Balyemez Kazancı Bedi. Dağlar seni delik delik ederim. Vay be, kayıtlara bak. Dağlar seninle karanlık. Wow! Ay bunu biraz sonra izleyeceğim. Bir saniye. Çok güzel bir kayıtmış bu arada bu. Yıkılan bir kayıtmış.
Bir istek daha var, onu da çokluyorum. Ne bu abi? Amatör 5. performans, böyle bir grup performansı. Ne diyor hocam? Big Five grup 2 amatör şarkısı 1 dakika 49 saniye. Onu istemişler. Peki bir saniye. Dur. Şuraya hiç bulaşmıyorum. Bayıldım bu kayda. Bunu bir daha alacağım. 2'lerde başlıyor. Sordeyiz kadar. Kayıt çok güzel bir kayıt bu arada. Kim çekti, nasıl çekildi bilmiyorum ama okuyucu da çok temiz okuyor, çok güzel okuyor. O çarpmalar falan da estetik, biraz hiç kırıklığı. Oh! Müthiş kayıtmış ya. Vallahi olurum deli. Çok güzel kayıtlar. Keşke görüntülü olsaydı. Teşekkür ederim paylaştığınız için. Karma Akustik Ecrin Su Çoban. Çıkmasına az kaldı fakat ben dayanamıyorum. Bu kısmı önden paylaşmak istedim. Ecrin Su Çoban bir YouTuber mı? Yoksa oyuncu mu bilmiyorum. Tanımıyorum kendisi. Sanki bana böyle dizilerde mi, şeylerde gördüm, filmlerde mi? Sanma unuturum, bulacak bir gün seni karma. Yalanla yaşıyorsun, bitecek eninde sonunda. Sanma unuturum, bulacak bir gün seni karma. Masallar okuyorsun, bitecek eninde sonunda. İki kere tanıştık seninle, biri dostça, biri oldu düşman. İki kişiyiz günün sonunda, biri mutlu, biri oldu pişman. Yeni tanıdım seni, yine yere düşünce beni aradın. Boşuna saklanma, uzak kaçsan da bulacak, az kaldı seni bu karma. Bir daha asla. Evet, parça melodik parça. Fena değil ama şu konuşma tonu. İstedim. Bakın mesela. Şarkının çıkmasına az kaldı fakat ben dayanamıyorum bu kısmı. Şimdi çok güzel bir ton, dikkat edersiniz. Şarkının çıkmasına az kaldı fakat ben dayanamıyorum. Böyle başlayıp Önden paylaşmak istedim. paylaşmak istedim. Çok böyle net, kendini çok güzel ifade eden çok güzel bir ton. Sonra Sanma unuturum. ama sonra bir anda değişti. Sesin rengi buraya geldi. Başta konuşurken çok açık ve alt ton olan bir renk. Yani nasıl anlatayım? Merhaba, nasılsın, iyi misin diyen bir renk. Merhaba diye bir hale dönüştü. Yani bu şekle dönüşme şarkıcılıkta hem iyi hem kötü. Çünkü aslında çok daha fazla bir potansiyelin olduğunu ama senin sadece bir kısmını kullandığını gösterir. Bulacak bir Badacanın anda. Böyle bir renge geldi bir anda. gün seni karma. Yalanla yaşıyorsun. Yani daha çocuksu bir renge dönüşüyor. Bu çocuksu renge dönüşüyor ama kendi rengi aslında altta daha koyu. Ve bu nedenle de alttaki renk üstündekinin nasıl diyeyim size,
Üste sol dediği ton çok rahat bir ton olmuyor. İçinde aslında mücadele ediyor. Bitecek eninde sonunda. Bakın mesela bu renkleri çıkarken istediği keyfi almıyor. Sanma unuturum. Ve bu yukarıdaki renkleri de çıkarırken hafif nefessiz kalır gibi kalıyor. Olacak bir gün seni karma. Masallar okuyorsun. Bitecek eninde sonunda. Yani biraz İki kere tanıştık seninle, biri dostça biri oldu düşman. ondan sonra da zaten parçanın konuşan kısmına geliyor. Konuşan kısım da yukarıda aslında. Altta konuştuğu tonun şuraya doğru gelmiş, daha yukarı bir bölgesinde konuşuyor. İki kişiyiz günün sonunda, biri mutlu biri oldu pişman. Yeni tanıdım seni, yine yere düşünce beni aradın. Boşuna saklanma, uzağa kaçsan da bulacak, az kaldı seni bu karma. Bu okuma stili içinde aslında yetenek çok güzel, şarkı söyleme becerisi güzel ama bence sesin durduğu yer çok seçim olarak uzun vadede taşıyabileceği yer biraz sıkıntılı. Yani kişiyi bir süre sonra hep aynı yere doğru götüreceği için izleyici kitlesini de aynı yerde bırakacak bir renk. Aslında altta çok güzel bir tonu var. Yani şu giriş tonuna bakarsanız Şarkının çıkmasına az kaldı fakat ben dayanamıyorum. bayağı bu harikulade bir dublaj sesi. Bu kısmı önden paylaşmak istedim. Yani kendi yaşının sesi bu. Buradaki ses kimin sesi? Biri oldu düşman. Anladınız mı farkı? Yani küçük anlatmaya çalışıyorum. İki farklı karaktere dönüşüyor. Ben olsam şarkıcı karakterini biraz daha bunları iç içe geçiririm. Böylece yaş farkını biraz daha dengelemeye çalışırım. Çünkü bunun ilerisinde bir anda bu renk buraya geçtiğinde izleyici şok olabilir veya şey olabilir. Kendi de zorlanabilir. Bu sefer çünkü izleyici bulamayacak. Yani yeni bir kitleye ulaşması gerekiyor. Eski izleyici burada duruyor çünkü o parlak tonda. Onu nasıl büyütecek? Biraz daha karışık. Biraz daha karışık. Bu tonlar okuma ve şarkı söyleme tonlarına daha uygun farklı besteler yapılabilir. Bu şarkıyı başka şöyle anlamında söylemiyorum. Denenebilir. Denenmesi onun şarkıcı için çok daha etkileyici bir sonuç verebilir ileride. Vermeyebilir. Çünkü bu ton çok da sevilmeyebilir şarkıcılığı olarak. Onu bilemem. Ama denemekten zarar gelmez. Peki. Ne çok video almışım abi. Hangisini yapacağım bunu? 100 tane video almışım. Buna bakmıştık. Kapatalım. Rhodes. Ya bu nasıl bir ortam ya Özgün? Birileri dışarıda oturuyor, duyuyor. Birileri içeride. Hiç sevmedim bu ortamı ya. Ya evet. Yani böyle bir şarkı söyleme ortamı yok abi. Bu ne böyle? Denizli'ye gelse biri böyle dışarıdakiler herhalde kavga çıkarır. Bu kadar para verdik dışarıda duruyoruz diyor. Ya birbirine ezerler. Ya evet abi. Ya burada sakin sakin birileri oturuyor da yani. Çok yumuşak bir renk. Gaz, gaz. Kafa sesinden tam seslere. İyi bari kadın girdi de pese. Adamın sesi şey kalmadı. Geçiyorum. Benim mesela ruhumun daralacağı şeyler bunlar. Bedava ekmek kuyruğu yazan var. Çok sınırlı bir ses kullanımı var dikkat edersiniz. Belli bölgelerde paso kafa sesinde altlarda konuşuyor. Yani şarkıcı performansından çok hikaye performansı sürekli. Sürekli hikaye anlatan şarkıcı. Benim biraz daraldığım bir tarz bu. Açıkçası ben çok sevmiyorum. Böyle şarkıcılığı da çok sevmiyorum. Bu benim tamamen kişisel zevkim. Çok dinlemem ben bu tarz şarkıcıları mesela. İlla o kadın giriyor bu tonlara aralara ki güçlendiriyor sound'u.
Immense, Inflectious Live bu nedir? Bir ara almışım bu telifli. Volsung, Lee Shonsung, Anathema, Flying, Bulgaria, with lyrics. Telifli, kaydetmişler. Hasret vurmayın. Manisa'nın macunu. Hasret parmakları kadar sesini de iyi kullanıyor. Benim derdim bana yeter. Çekilin üstüme. Şimdi bugün yayının başında anlattığım süs hikayesi vardı ya. Buyurun efendim. Bol acılı. Gönlümde derin derin yara. Üstüne Of 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 of. Biraz Ümit Yaşar'ın tarzı var ama. basıp durma. Sormayın, sormayın. Yaralıyım ben. Vurmayın, vurmayın. Sevdalıyım ben. Şimdi az önce Rhodes'u izliyorsunuz değil mi? Rhodes'un mesela söyleme stili çocuk böyle peslerde sakin sakin tizlerde bir kafa sesi falan. Burada ne abi? Burada paso göğüs sesi. Olmayın, olmayın, daralıyım ben. Ah, böyle sert. Ah, gırtlağı bol sıkan ama bol acılı. Sormayın. Abi böyle arkada da oluşuyor biraz kirli. O arkanın dip sesini de duyuyorsunuz. Oluştuğu yer burada. Yani çok güzel nameler yapıyor. Ama bu sesler böyle hiç yıllara uzanan sesler olmuyor. Çünkü çok çabuk kirlenip deformasyona uğruyor zaman içinde. Yani o zamandan belli yani kirleneceği. İşte bu yayının başında Özgün. Hani bir tane Özbek şarkıcı dinledik ya. Tamamen açık, Evet. ferah kelimeler, ferah bir ağız ve inanılmaz geniş bir teknik. Burası ne peki? Sormayın. Kapalı, gergin. Ama kötü değil bakın, güzel. Dinlemesi zevk veriyor ama o açıklıktan nasıl burada bu kapalılığa? Çok acayip değil mi? Nedir sizin istekleriniz? Bakıyorum şimdi. Depresif Billie. Bu muydu? Şimdi gönderdiğiniz bazı şeyler var ama bazıları da telife takılmış çocuklar. Onları açamıyorum. Şu. Bir tane böyle var. EXO dağılmış, canlar sıkkın diyor Elif Kayalar. Özgün ne diyorsun? Yani Çin'in olmaması çok etkileyecek gibi geliyor bana. Tüh. Ya o konuda Ayşenur daha bilgilidir de. Bana Çensiz sanki bir... taşıyan Yani zaten şöyle, ilk başta zaten 12 kişilik bir gruptu diye hatırlıyorum EXO'yu. Sonrasından zaten Çinli üyeler ayrıca ayrıldı çoğu. Sadece Lay kaldı. Lay de zaten ya var ya yok gibi bir şey zaten grupta. Sonrasında da malum 3 EXO üyesinin, bunlardan birisi de Chen tabii ki de, içinde yer aldığı bu üçlü grubun
hani dava süreci vesaire derken zaten EXO böyle bir parçalandı hissiyatı oluştu zaten. Sonraki süreçte EXO geri kalan üyeleriyle birlikte bir albüm çalışması yapacağı duyurulmuştu. Sonrasında ne oldu ne gelişti çok takip edemedim açıkçası. İlginç. Şimdi burada bakıyorum. Bu kaydı istemişsiniz. Şems suresi ya Abdüssamed'in. Yani bir kere orijinal Abdüssamed'in kanalı bu. Mümkün değil yani. Keşke telifsiz olsa. Chris Cornell. Bakalım. Bir sürü aldım, inşallah bir yapabilirim hepsini. Süper chatlere de bakıyorum şimdi olabildiğince. She was born like a beauty queen from a movie scene. Said don't mind, but what do you mean? I am the one who dance On the floor in the round. Tabii bu efsane bir cover. Birçok kişi de bunun üzerinden coverlamaya devam etti. Piyanoyla bilmem neyle binlerce kere. Chris Cornell herhalde yeri dolmayacak. Çok efsane bir rock vokalisti olarak tarihe geçti. Ama onun da çok garip dönemleri var. Yani ilk dönemlerindeki ses parlaklığı yani dönem ilerledikçe kalmamaya başladı. Çok ton kaybeden, çok sesini kirletmekten artık toplayamayan bir vokale de dönüştü. Yani çok kötü kayıtları da var. İnternette ararsınız bulursunuz. Ya yaptığı müziğin özünden mi kaynaklı nedir bilmiyorum yani. Ya bir süre sonra şu moda girmek çok yanlış oluyor yani. Yani benim tarzım bu abi, yani biz bu müziği böyle yapıyoruz abi. Yani bizim anlattığımız ruh abi. Bu moda girdiğin anda o zaman abi bir anlamı kalmıyor ki yani hani. Tamam o zaman biz ne yapacağız? Ne dinleyeceğiz o zaman? Eskiden çok iyiydin baba falan değil mi diye dinleyeceğiz yani. Ya bir sanatçı fanatizmine kayıyor artık ondan sonrası. Yani şarkıcılık değerlendirmesinden uzaklaşıyor. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do before the lie. Time becomes the truth. Billie Jean is not my lover. O kadar kirli ki renk. She's just a girl. Says that I am the one, but the kid is not my son. O tatlı kirletme ama. Böyle bir arada beni bile yordu. Bir süre sonra bütün ses buna doğru gitti zaten. Aşırı kalın, koyu. She said I am the one, but the kid is not my son. Fakat tabii yerinde ve güzel olduğu sürece dinlememek ve etkilenmemek mümkün değil. O kadar güzel dönemleri var ki hakikaten. Hayranlık duyuyorsun. O kadar güzel bir kirli renk çıkıyor. Herkesten aynı renk çıkmıyor bu arada. Bu Chris Cornell'e özel bir şey. Bunu söyleyeyim. Adam Montreux Jazz Festivali'nde çıkmış Özgün ya. Ya inanılmaz. Saçlar tamamen önünde falan, hiçbir şey gözükmüyor. Yani güzel. Daha ne diyeyim? Müthiş. Güzel olduğu zaman her şey harika. Birazcık dağılmış zamana denk geldi mi de felaket kayıtlarını bulursunuz internette. Ararsanız görürsünüz yani. Felaket. Bu sefer de hiçbir şey çıkmıyor. Motorhead, Ace of Spades Live 2011. İnanılmaz ya. Ama telifli be. Çok fena telif var. Motorhead tam böyle yol parçaları yapan,
Çok koyu bir renk. Hiçbir zaman zaten bence vokal iddiası olmayan bir tarz. Müziğin kendisi, sound'u oluşturan kendisi çok başarılı çünkü. Ado isimli Japon şarkısının şanı ve dünya kadar Ado baktım da abi hepsinde teliften silindi ya. Varsa bir tane şeyiniz yapayım. Yok hani bulamadım yani ben bugüne kadar hiç. Daha Ado'dan bir tane telifsiz bir kaydı yok herifin. Şimdi bak gene attılar. Gene açıyorum. Mümkün değil yani. Ne yapsam siliyorlar abi. Let's go. Ayrılık bak aynı grubun akapella ayrılığı. Bestenin kendisi böyle. Bilmirem bu fikri başımdan. O nedenle zaten düz. Gördüğüm kadarıyla soloları bu söylüyor. Tiz renkler burada. En tiz renk burada sanki, emin değilim. Baya böyle Gregorian tarzda bir şeye dönüşmüş parça. Bütün ayrılıkla ilgili hiçbir şey kalmamış ortada sanki yani. Tarzı da değiştirmiş bunun düzenlemesi. Peki Weekly, Jessie J Flash Cover, amatör Big Five performans ikinci grup. Evet, bir sürü playback parça dinleyeceğiz şimdi. Playback fırtınası. Baya böyle bir sanat müziği hissi var ama ya. Erkayn, o glissandolar. Yani hiçbir şey anlaşılmayan kayıtlar. Yanlış anlamayın beni ama bunların hepsi mixlenmiş, düzenlenmiş şeyler olduğu için. Ya bir de bu amatör parçası güzel bir parça mı abi? Ben onu bilmiyorum yani. Sizce güzel bir parça mı bu amatör parçası? Nasıl bir parça? Nasıl buluyorsunuz amatör şarkısını? Mesela ben nakaratını pek böyle sevemiyorum. Törtü 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 falan var ya, amma törtü 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 yani bir türlü orayı ben ısınamıyorum. Ha Melisa falan bayılıyor. Bütün parçayı ezbere bir şey. Bak sarıyor ya falan diyor. Ha? Kızın renk ses rengi çok güzel. Allah, bu hiç olmamış. Baya düzenlenmemiş. Hele bu tö 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 tö. Neyse. Yani Manifest kızlarından daha iyi olmamış bence. Peki. Kosova Show Vaniguji. Bakayım bu neymiş. Bir de bu var ya. Allah Allah. O da playback. Ben daha hiç böyle parlak renkli bir Kosova Show izlemedim. Hepsi böyle hışır hışır renkler. Demek çok seviliyor abi. Bölgede sevilen tarz bu. Kayıt alırken sesler de kısa 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 kısa. Bir şey yok onlarda ya. Oturup düzeltilmiş şeyler. Boş verin. Mesela geçen o Manifest'in şeyini izledim. Evde piyano başında çalıyorlar. Kızlar. Onu izlediniz mi siz? Manifest, piyano, ev. Mesela böyle bayılmış herkes. Yani hangisiydi abi o? Öyle bir şey gördüm, karşıma çıktı. Böyle evde piyano çalıyorlar beraber. Piyano ev yazıyorum da çıkmıyor şimdi. Sen gördün mü Özgün o kaydı? Karşına çıktı mı hiç karşına?
Evde şarkı söylüyorlar. Yeni ev vlogu Ha da ev vardı galiba. öyle mi? Bilmiyorum. Yani ama mesela Yeni bir bunun içinde Evet. mi var? Bilmiyorum ki. Ne acaba? Kim bilir nedir? Bulamam. son bir vloglarından birindeydi o. Evini Neyse anlatan. bulamıyorum. Mesela o kaydı ben bayılmışlar falan. Bence çok başarılı bir kayıt değil yani. Hep ortalama yani şarkıcılık hep. Çok ortalama altı bile sayılır bazı. Ya bu kayıt canlı değil ya. Çok selam sevgiler ama yani bayağı playback şarkı dinliyoruz. Sleep Talk ne var abi bugün başka yapmadım? Ado. Burada bitti. Oha bitirdik ha. Kalına gidin orada shorts diyor. Kanala hocam attılar diyor. Objektif analiz yapar mısınız Atademir? Jeff Satur daha bu hafta yaptım ya. Daha bu hafta kanalda girdim. Görmedin mi Jeff Satur'u Leman? Dağlar yakanlara objektif. Objektif eski bir grup değil miydi ya? Playback. Ya playback diyorum. Telifli çocuklar telifli. Biliyorum objektifi. Hocam benim şu arada kaynadı gitti. IBQ 3311. Ne istemişsin bakayım? IBK senin süper chatin var mı ki? IBK Şebnem Ferah Sezen Aksu tutuklu söylüyor. Biliyorum eski kayıttır. Şu kayıt. Baya çok eski bir kayıt. Çok güzel bir kayıttır. Fakat bu kaydın da rezil bir tarafı var. Baya böyle sigara bu dumanı altında. O kadar eski yani. Öyle miydi? Ben sigara dumanı hatırlıyorum. Neyse. Berat Göçmen. Şu an aldıklarım bunlar. Universal League diye bir şey. Sleep Token diye bir şey. Ya şu kemanla çıldıran grup dedin. Bakayım nerede keman? O nasıl bir grup ya? Bariton bir renk gibi. Nedir bu solist? Bayağı tiyatro tarzında. Mikrofon standını çok beğenmiş herkes. Hakikaten de muhteşem. Bir de şurada mumlar yansaymış. Daha da manyak olacakmış. Fena değil. Güzel. Evet. Kemanla çıldıran bu değil. Evet. Hangisi kemanla çıldıran? Bu muydu acaba? Universal League. Hayır. İki tenor. Özgür hatırlıyor musun? Bir ara Kore'de şey vardı. Sokakta böyle müzik yaptıran bir adam vardı. Canlı yayın yapardı. Hatırlıyor musun? Ödül falan veriyordu böyle söyleyenlere. Beraber izliyorduk sen. Evet. Ne Evet, acayipti. O yok oldu bak onlar hep. Ya. Bayağı sokakta gelen herkes şarkı söylüyordu takır takır yani. Hiç de fena değillerdi. Adam hem şarkı söylüyor hem keman söylüyor. Buldum. Wusung Lee Shonsol. Dur alacağım abi bir saniye. YouTube'den alacağım abi. Ya benim en gıcık olduğum şey ne biliyor musun son dönemde? Mesela K-pop şarkıcılarını alıyorum abi. Piyanonun başına geçiyorlar adamlar. Yani mesela bu Korelilerin kendi halk müzikleri var abi.
Yani her dinlediğim parça, bakın şuna bakın mesela. Bu bir cover galiba. Ya hepsi Amerikalı gibi şarkı söylemek zorundaymış gibi. Hiçbir şeyleri yok yani, anladın mı? Hepsi bir İngilizce söyleme derdindeler. Çaresizce sanki yani. Ya bana böyle gittikçe daha acı gelmeye başladı bu yani. Ya pek iyi gelmemeye başladı. Çünkü başka hiçbir şey yapmıyorlar. Kendi kültürleriyle bilgileri yok artık. Ve bunu Chunk'la konuşmamız lazım Özgün. Evet. Gerçekten yani şu müziğin bu kadar Kore'de popüler olmasını mesela Koreliler nasıl buluyorlar bunu yani? Ay belki Ben şeye şaşırdım hocam. Geçen yılbaşında, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım da. Hı. Yılbaşı akşamı So Young Golden söylüyordu. Yani Golden çok mu Kore kültürüne yakın, ondan emin değilim. ya şu var Bana çok Golden Amerikan geliyor. Golden ama sonuçta dünyada başarılı olmuş bir Kore yapımı. O nedenle onu söylemesi bence güzel bir şey. Ona bir şey demiyorum ama hani böyle her grup mutlaka söylemek zorundalar, anladın mı? Yani pop dediğin şeyin Amerikan popunun çakması bir sürü türevi söylemek zorundalarmış gibi bir dünya içinde gibi. Aslında öyle değiller yani abi, gittik Kore konservatuarına gittik. İzlemediyseniz izleyin. Kanalı yeni takip eden gençler varsa izleyin yani, bakın. Emre Yücelen, Kore, konservatuar yazın. Abi hiç de böyle müzik falan yapılmıyor. Hiç. Sıfır yani, sıfır. Yani sıfır. K-pop zamanında daha özgürdü hocam. Daha böyle kendi hem geleneksel kültürlerini yansıtan bir müzik tarzları vardı. Abi Ancak dünyaya açıldıktan sonra zaten bir Amerika Bitti. özentiliği, hayranlığı vardı. Dünyaya açıldıktan sonra da tamamen yaptıkları müzik tarzı, özellikle pop müzik anlamında Amerika'ya yöneldi. Yani ha Amerikan pop'u dinlemişsin, ha K-pop dinlemişsin gibi bir hissiyatı oluştu. aynen. Ya bu adamların kültürü bu. Gittik çektik işte, bak tek tek enstrümanlarını tanıttık. Bu yani. Şeyde bazı hani yukarı çıkıyor. Ya böyle bazı aşağı- sanıyorsun ki sokaklar K-pop'tan inliyor falan. Öyle bir dünya yok yani. Bak, şarkıcılıkları bunları öğreniyorlar. Dinleyin bu kız mesela. Ya bizim izleyicimiz de tamamen bunları izliyor yani, anladınız mı? Sizler, gençler tabii ki seveceksiniz, takip edeceksiniz. Saygı duyuyorum. Ama sadece bunu izliyorsunuz. Yani sanki başka hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. Bunlar ne peki, bakın derslerine girdim bakın. Bak iyi ki bunu yapmıyorlar ya, buna diyorsun ama orada bunu yapıyorlar zaten. Size satılan o. Öbürü. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya sen böyle markete gidiyorsun, devamlı aynı poşeti alıyorsun ama içeride birebir bunu karşılamıyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Adamın kültürü bu değil çünkü. Ya. Halk müzik kültürleri buradan geliyor çünkü. Nasıl yapacağız? Abi sen gittiğin zaman farz et Kore'de, Seul'de sarayı gezdiğin zaman K-pop falan olduğunu mu düşünüyorsunuz yani orada? Yok yani, yok. Ya bak Kore'ye de gitmişsin sarayda. Saray bu. Bakın. Bambaşka bir şey var. Abi kıyafetler başka. Yani ben hiç kimsenin böyle K-pop dinleyerek gezdiğini görmedim yani. Hiç. Ha, gördüğüm tek şey vardı. Onu da söyleyeyim. COEX'e gittik. COEX'te vardı işte. Dur, COEX Center. O neydi o? Gangnam. Gangnam'da. Gangnam. Bakın bulabileceğim mi? O şeydedir herhalde. Neyin şeyiydi o? Kore diyeyim bakayım. Çıkar herhalde. Güney Kore gezisinde. Şurada. Bulacağım size şimdi. Sadece şu. SM Town. Orada bir SM Town diye bir yer var. Orada
Coex binasında, şu devasa bir binanın içinde. Burada böyle SM Town. Şuraya giriyorsunuz binaya abi. 5-6 katlı bir Kore müziğinin, K-pop'un binası. Orada işte sadece oranın ürünleri satılıyor. Red Velvet'ti, bilmem neydi. Ürünleri var, neler var göreceğiz. Taner Şengül bir Red Velvet. Oyuncakları, gruplara ait kıyafetler, işte böyle bu tarz şeyler. Bu da ayrı bir şekilde satılıyor. Ve figürleri. Bak EXO'nun figürü var. Hadi sevenler için. Ama yani bundan bitiyorsun. Yani öyle bir dünya ki mesela Özgün. Yani birinin ofisini bulma şansın yok. Nerede olduğunu bulma şansın yok mesela. Yani o kadar gizli saklılar bir de. Evet. Neyse. Bugünlük bu kadar Yani. gençler. Benden bu kadar. Finito. Evet. Film bitti. Evet, güzel bir hafta sonuydu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sürçülisan ettiysem affola. Yapamadıklarımız olduysa affola. Hazırlanıyorum. Özel yayına hazırlanıyorum. Merak etmeyin. Yapacağım. Söz veriyorum. Bütün ne kadar istediğiniz Kore parçası varsa hepsini dinleyeceğim. Ne istiyorsanız yapacağım. Özel yayın yapacağım. Hatta şöyle bir yayın yapmaya karar verdim Özgün. EXO mesela yeni bir albüm mü çıkardı? Sadece o albümü dinleyeceğiz baştan sona. Heh. Sadece. O zaman 20 Mart'ta hocam BTS'in albümünü dinleyelim. 20 Mart'ta BTS'in albümünü hep beraber dinliyoruz. Var mıyız? Tamam mı? Evet. İlk bununla başlıyorum Varız o zaman. hocam. Okey o zaman. Bu özel yayınla ilk defa sizinle birlikte olacağım. Gelişmeleri kanaldan takip edin. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olduğunuz için Özgüncüm, Gizemcim, Ayşenur'cum hepinize çok teşekkürler. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese, kızan kızmayan herkese çok teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşürüz. Bye bye.